Dünyanın dijital cephanelikleri olarak görülen Silikon Vadileri, siyasi ve ticari gerilim alanlarından bir tanesi. Günümüzde teknoloji şirketlerinin organize sanayi gibi toplandığı alanlar Silikon Vadisi olarak anılıyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan ve yüzlerce teknoloji devini bir arada bulunduran Silikon Vadisi ise küresel teknoloji merkezi olarak tanımlanıyor. Herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait olmayan Silikon Vadisi'nin temelleri 2. Dünya Savaşı'nın ardından ABD tarafından atıldı. Bu teknoloji merkezleri silikon bazlı bilgisayar mikroçiplerinin yoğun üretimi nedeniyle Silikon Vadisi ismini aldı. Silikon Vadisi Apple, Google, Meta, Tesla, Intel, HP, Alphabet, Oracle, PayPal, eBay ve Netflix gibi çok sayıda büyük şirketi bünyesinde barındırıyor. Amerikan bilişim şirketi Apple'ın kurucusu Steve Jobs, Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Tesla ve SpaceX'in CEO'su ve sosyal medya platformu X'in sahibi milyarder Elon Musk, Silikon Vadisi'nden çıkan isimlerden yalnızca birkaçı. Silikon Vadisi, multidisipliner bir ekosistem olmasıyla bilimsel araştırmaların yanı sıra ekonomi, ticaret, uluslararası ilişkiler ve siyaset gibi birçok alanı etkiliyor. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin teknoloji sektörüne getirdiği vergi politikalarının yanı sıra birleşme ve satın alma anlaşmalarına yönelik sıkı denetimler nedeniyle teknoloji şirketleri birçok kısıtlamaya maruz kaldı. Öte yandan ABD'de seçim sürecinde Donald Trump'ın ifade özgürlüğünü koruma ve kripto para sektörünü destekleme gibi taahhütler ise pek çok girişimciyi kendine yaklaştırdı. ABD'nin yeni yılda yeni yönetim beklerken uzun süredir Demokrat Parti yanlısı olarak bilinen Silikon Vadisi'ndeki bazı isimlerin Cumhuriyetçi Donald Trump'a destek vermesi ise soru işaretlerine yol açtı. If only very affluent people or businessmen or Elon Musk for this matter, if only those guys can influence politicians by donating large amounts of money and being invited to what have you state functions, eventually perhaps even ending up in government, I think this would send the wrong signal. Everyone is a free person. Of course, he can do what he wants. But the ordinary citizen, albeit not being able to contribute financially, should have access to this decision-making process as well, via trade unions, via elected politicians on regional and local level, via non-governmental organizations. So nothing wrong with Elon Musk, absolutely not. But I think the approach should be widened a little bit. Öte yandan ABD'nin bu gelişmelerine kayıtsız kalmak istemeyen Asya merkezli güçler kendi alternatiflerini üretmeye de başladı. Batı teknolojisine alternatif arandığında ise gözler ilk olarak Çin'e çevriliyor. Pekin'de 1950'lerde bir teknoloji merkezi olarak kurulan Zhongguancun, bugün Çin'in önde gelen bilişim ve teknoloji şirketlerini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca Google, Intel, Oracle ve Sony'nin olduğu yabancı şirketler dahil 12.000 şirketin Ar-Ge merkezine ev sahipliği yapıyor. Yalnızca bununla kalmayan Çin'de, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen şehri, teknoloji şirketlerinin yoğun olduğu bir yer olması sebebiyle zaman zaman Çin'in Silikon Vadisi olarak anılıyor. Burada ise Huawei, Foxconn ve Tencent gibi birçok şirket bulunuyor. Bir diğer teknoloji devi olan Japonya'ya bakıldığında ise Ibaraki eyaletinde bulunan Tsukuba Bilim Şehri akıllara geliyor. Tsukuba Bilim Şehri'nde Japonya Uzay Araştırma Ajansı ve Tsukuba Üniversitesi başta olmak üzere birçok ulusal ve yarı ulusal araştırma ve eğitim kurumu bulunuyor. Şehirdeki araştırma kurumlarında kamu ve özel sektörden yaklaşık 20.000 kişi çalışıyor. Yükselen güçlerden bir diğeri Hindistan'da ise Karnataka eyaletindeki Bengaluru şehri dikkat çekiyor. Bu şehir yaklaşık 3500 IT şirketine ev sahipliği yaparak ülkenin gelişen teknoloji üssü olarak göze çarpıyor. Burada Infosys ve Wipro gibi Hintli şirketlerin yanı sıra global firmaların ofisleri de bulunuyor. Hükümetin de teşvikler yoluyla desteklediği bu teknoloji üssü bir bakıma hükümet planlamasına dönüştürülmüş denilebilir. Silicon Valley is extremely strong. If this was a country, it'll be in the top 10 countries in the world. Any smart person who's a software guy, a hardware guy, wants to come here because there are many opportunities. There are hundreds of people from Turkey who work here. They have started great companies and very active in the whole organization. So this gives you an idea that when you have the right society, right culture, right incentives, you can attract people from all over the world. And robotics and AI, that's driving the Silicon Valley right now.